Merhabalar, Çeyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta daha önce yaptığımız çantanın şapkasını yapacağız. Şu gördüğünüz şapkanın üstü, bunlar da böyle yanlara gelecek. Şu şekilde böyle bir şapka yapacağız çantamıza. Neye ihtiyacımız var? 2 renk kağıt ipim var. Renkler sizin seçiminize göre şekillenir. 3 numara tığım var. İşte makasım var. Bir de etamin iğnem var. Dikmek için. Şimdi gelelim motiflerimizi yapalım. Ama önce küçük bir hatırlatma yapayım. YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, bir kalp olsun bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Gelelim motifimizin yapılışına. Buradaki ipler karıştı. Şunu yapacağız önce. Zaten burada modifiye edilmiş 5'li tepe kısmında, ama ana motif bu. Bu motifi ben çok sevdim. Dediğim gibi daha önce çanta da yaptım. Onun şapkasını yapıyoruz şu anda. Ne yapıyoruz? İlk önce açık renk ipimizi alıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Buraya kilitliyoruz. Sihirli ilmeğimizi yaptık. Şimdi şu orta kısmını yapacağız. Zaten son derece kolay. Çok bildik bir motif. Ama birleştirildiğinde çok hoş duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi buraya 3 tane zincir örüyorum. Ve trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum, 2 kere de çıkıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Zaten motif üçlü trabzan setlerinden oluşuyor. Zincirle beraber 3 tane oldu. Şimdi bir tane zincir yapıyorum ve geliyorum buraya, bir trabzan daha yapıyorum. Hep üçlü trabzan seti şeklinde yapıyorum ve aralara birer zincir örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi birazcık kapatacağım daha rahat çalışabilmek için. Yine araya bir zincir örüyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum. 2 kere de çıkıyorum. Ve bir zincir örüyorum. Ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. Ve tek zincirimi örüyorum yine. Şimdi artık burayı iyice kapatacağım. Ve geliyorum en baştaki zincire, bir ilmek kaydırmayla birleşiyorum. Şu şekildeyim. Sonra tekrar ilmek kaydırma yapacağım. Bir tane daha yapacağım. Bir kere daha kaydıracağım ki sonra buraya gelebileyim, ama artık renk değiştireceğim. Diğer ipimi aldım. Bu 2 tanenin içinden geçirdim. Rengimi değiştirdim. Daha önce de bir sürü renkli, 2 renkli projeler yaptık. Biliyorsunuz ki hep kapatırken bu şekilde değiştireceğimiz renge göre kapatıyorduk. Şimdi bu ipleri arkada toplayacağım ve ortaya geldim, bu tek zincir ördüğümüz yere. Zaten sadece bu araları öreceğiz şimdi.
3 tane zincir örüyorum. Aynı yere 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olacak şekilde öreceğim. Şimdi bu zincirle beraber bir tanesi oldu. Şimdi bir zincir örüyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Şimdi dikkat etmeniz tek gereken şey bu. Sadece köşelerde birer zincir örüyoruz. Diğerlerinde hiçbir zaman zincir örmüyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi diğer boşluğa geçeceğim. Hiç zincir örmüyorum. Direkt trabzan yaparak bu ipleri arkadan yürütüyorum ki kaybolsun. 3 tane trabzan yapıyorum buraya. Dediğim gibi motifi kolay bir motif zaten. Sadece bir araya geldiklerinde hoş bir görüntü oluyor. Bir zincir, 3 trabzan. Yine hiç zincir örmeden bir sonraki boşluğa gidiyorum. Buraya da 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan örüyorum. Ve bir sonraki boşluğa gidiyorum. Buraya da 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. Ve geliyorum en baştaki zincire ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Zaten motif 4 sıradan oluşuyor. Çok zor bir motif değil, dediğim gibi. İlmek kaydırıyorum. Köşelerde hep bir farklı renk geliyor. Bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yeşille de bitiyor zaten, dediğim gibi 4 sıra. Tekrar ilmek kaydırıyorum. Artık krem tonuna geçeceğim. Arkadan ipimi alıyorum. Getiriyorum ve ilmek kaydırmayı da kapatıyorum. Arada bu arkada yürüttüğünüz ipleri çekmeniz gerekiyor. Yoksa bolluk kalıyor. Açılmasın sonra trabzanlar. Geldim yine ortaya bir sık iğneyle. Yine 3 zincir örüyorum. İki tane trabzan yapacağım şimdi yanına. Bu köşeler hiç değişmiyor. Sadece rengi değişiyor sırayla. Şimdi yine bir zincir ve 3 trabzan.
kapatmıyorum çünkü başka renge geçeceğim. Yeşil ipimi alıyorum ve trabzanları öyle kapatıyorum ki renk değişimini yapayım. Hafifçe çekiyorum bunu ve arkada yürüteceğim. Buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Karenin kapanışı oldu, şu karenin. Şunu ördük yani. 3 tane trabzan ördüm. Şimdi tekrar kreme geçeceğim. Onun için 3. trabzanı krem rengiyle kapatıyorum. Yine buraya 3 trabzan bir zincir yapıyorum. Bu sıra böyle devam ediyor. Bir zincir ve 3 trabzan. Bu şekilde bütün sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Şimdi sıramızı bitirdik. Tekrar krem rengine geçiyoruz ve baştaki zincire ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir daha ilmek kaydırıyoruz. Tekrar kaydırıyoruz. Ama bu sefer yeşille hafifçe de çekelim, kapatıyoruz. Şimdi bu ipleri hep arkada yürütüyoruz. Bir sık iğne ile ortaya geldik. Yine buraya 3 zincirle de başlıyoruz ve 2 trabzan. Bir zincir ve 3 tane trabzan. Hep köşeleri biliyorsunuz, artık böyle yapıyoruz. Ve 3. trabzanım, ne yapıyorum? Öbür renge geçiyorum burada. Bunu hafifçe çekiyorum. Arkada yürüteceğim. Üç trabzan. Şimdi burada 2 tane trabzan öreceğim. Bu motifin daha büyüğünü de yapmıştık biliyorsunuz. Önce kare kapatıyoruz, sonra 2 tane ile açıyoruz, sonra tekrar kapatıyoruz. Bu böyle dilediğiniz kadar büyüyebilen bir motif. Daha önce de söylemiştim. Çantayı örerken buraya da 3 tane yine trabzanımızı yapıyoruz. Kapatmıyoruz. Yeşil rengimizle devam ediyoruz. Bu ipi hafifçe çekiyoruz ki kapansın ilmekler ve böyle arkada yürütüyorum. Ve buraya yine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapacağım. Köşeler hiç değişmiyor. Zaten bu son sıramız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Tekrar ipimi değiştiriyorum.
hafif böyle bombeleniyor örerken. İki taraftan çekiştirip sonra da bir güzel ütüleyin. Motif gayet güzel oluyor o zaman. Bir sıkıntı olmuyor. Çantada da yaptık. Takip edenler bilir. Hem daha büyük bir motifti. Yine buraya 3 tane krem rengi. Motifi takip ederseniz zaten bir tek bir çift şeklinde gidiyor. Renkler. Dilediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Bakın şu şekildeyiz. Şimdi tekrar yeşile geçiyorum. Ve köşeyi her zamanki gibi örüyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayacağım. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Yeşil renge geçiyoruz ve karşıdaki yeşilleri ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Bu şekilde motifimiz tamamlandı. Bu ipleri motifimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi motifimizi tamamladık. Son sıramızda. Şimdi bir de bu motifleri nasıl birleştiriyoruz ona bir bakalım. Şöyle iyice bir çekiştiriyoruz. Sonra bunu birleştirdikten sonra ütüleyeceğim ben. Bunları sırt sırta veriyoruz. Yani ön yüzleri bu tarafta. Şu ben böyle ip bırakmışım dikmek için. Buraya iğneyi geçireceğiz. Şimdi şöyle tutuyoruz bunları. İpim de bakın burada. Burada gördüğümüz başaklar var. Şuralardan dikeceğiz. Yine karşı tarafında başağın dışa bakan ayağını diyeyim. Şöyle dikeceğiz bunları. Şu başak, bu ayağı. Şu başak, bu ayağı. Böylece hiç dışarıdan belli olmayacak. Şimdi şu ipi ben başa alayım. Dikelim. Dikmesi de gayet kolay. Bir sıkıntı yok yani. Dediğim gibi iç taraftan alarak dikiyoruz. Dışa bakan ayakları alarak dikiyoruz. Yine burada, yine burada. Renk geçişi bozulmasın diye sanki bütünmüş gibi duruyor o zaman. Tek parça örülmüş gibi duruyor motif. Ay, burada da ipime ne oldu böyle? Artık onu söküp tekrar dikeceğim ama herhalde anlaşılmıştır. Dış tarafları dikiyoruz bu şekilde. Hep bu şekilde. Motifleri böyle birleştiriyoruz. Şimdi şapkamızın şurada göstereyim tepesine gelecek bu altılı kısmı öreceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Diğer kare örnekten hiçbir farkı yok. 4 tane ile başlamıştık. Şimdi 6 tane ile başlayacağız. Sihirli ilmeğimi yaptım. 3 tane
Zincirle yukarı çıktım. Bir zincir ve 3 tane trabzan. Bu 3'lü trabzan setlerinden buraya 6 tane yapıyoruz. İkincisi, kare örnekte 4 tane ile başladık. Bunda 6 taneye başlıyoruz. Aslında hiçbir farkı yok örerken. Şimdi sırayı tamamladım. 6 tane üçlü set yaptım. Böylece 6 tane köşemiz olacak. Bu her zincir yaptığımız yere 2 kere ilmek kaydırdım. Aynı diğer motifte yaptığım gibi. Aslında hiçbir farkı yok. Sadece başlangıcı değişik. Tekrar bir ilmek kaydırıyorum. Sonra da yeşil ipime geçiyorum. Geliyorum. Ortadaki zincire bir sık iğne yapıyorum ve 3 zincir örüyorum. 2 trabzan, bu araya bir zincir ve tekrar 3 trabzan. Bu sırayı tamamen yeşil olarak örüyoruz. Öbür tarafta yaptığımız gibi aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece altıgen olacak. Ve yıldız yıldız oluyor. Aslında bu motiften bile tek çanta örülür bence. Çok sevimli bir motif oldu. Bir sonraki zincire geçtim. Yine buraya 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Örüyorum. Arada zincir örmüyorum, doluyorum ve yine trabzanlarımı yapıyorum. Bir kere doluyorum, 2 kere de çıkıyorum. Böyle bir yıldız şeklini alacak. Aslında kare olandan dediğim gibi hiçbir farkı yok. Böyle sırayı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Karşıya geçtim. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir tane daha ilmek kaydırdım. Tekrar kaydırdım ama şimdi alttan krem rengi ipimi aldım. Onunla kapattım. Yeşil ipimi de hafifçe çekiyorum. Geliyorum bir zincirin olduğu yere ve buraya 3 zincir ve 2 trabzan. Araya bir zincir ve 2 trabzan. Trabzanımı kapatmıyorum. Yeşil rengime geçiyorum. Bu ipleri alttan yürütüyorum. Ve buraya 3 tane yeşil trabzan yapıyorum. Kapatmıyorum. Ve krem rengine geçiyorum. Doluyorum. Yine buraya bir zincirin olduğu yere trabzanlarımı yapıyorum.
3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, burası köşe oluyor artık. Bakın böyle yıldız gibi olacak. Bir zincir ve 3 trabzan. Kapatmıyorum. Yeşile geçiyorum. Buraya 3 tane yeşil trabzan yapıyorum. Ve tekrar kreme geçiyorum. Şimdi burası ikinci köşemiz. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Bakın böyle bir köşe, iki köşe, üçüncü köşeyi yapıyorum. Bu şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Sıramı bitirdim. Bakın yıldız şekli de oluştu. Çok sevimli bir model bu, çok seviyorum. Şimdi tekrar krem rengine geçiyorum ve karşı tarafa gidip zincirlerin üstüne ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir kere daha kaydırıyorum. Tekrar alıyorum ama yeşille kapatacağım. Son sıramızı örüyoruz. Bakın gayet de muntazam oldu karelerden. Kareler biraz daha bombeleniyordu ama tam bu şapkanın tepesine olacak gibi oldu. Yeşille devam ediyorum. 3 zincirimi ördüm. Son sıram dediğim gibi yine köşede yaptığım 3 trabzan, bir zinciri yapacağım. Bir zincir ve 3 trabzan daha yapacağım. İki ve üçüncü. Kapatmıyorum. Kreme geçiyorum. Kremle kapatıyorum. Şimdi bunu düzeltelim, biraz çekiştirelim. Şimdi bu sırada bu araya krem rengiyle 3 trabzan örüyoruz. Hiç gene zincir örmeden altta yeşil ipimi yürüterek buraya bir 3 krem rengi trabzan yapıyoruz. Bu sıramızda bu kadar. Son sıramız dediğim gibi yeşille kapattım. Yine şimdi köşe yapacağım. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Evet, bu sıramızda böyle. Bu sırayı tamamlıyoruz bu şekilde. Sonra parçaları birbirine dikeceğiz ve en son siperliğini yapacağız. Şapkamız hazır olacak. Şimdi şapkamızın motiflerini birleştirdim ben. Bakın üstten bu yıldız motifimiz. Yanlarda da kareler var. Hafifçe de ütüledim. Ütüleyince şu kısımlar şeyden daha genişledi. Farkındaysanız böylece daha güzel bir yuvarlak oldu. Şimdi siperlik kısmını yapacağız beraberce. Ben yeşil renkle yapacağım. Siz nasıl istersiniz bilmiyorum. Krem de yapabilirsiniz. Yeşil renkle siperlik kısmını öreceğim ben. Şöyle bir yerden başlamak istiyorum. O tarafı çünkü göstermek istiyorum size.
Burada ipimi sabitledim. Göremediniz herhalde, bir daha yapalım. İpimi buradan aldım ve sabitledim. Ve her trabzanın üstüne sık iğne yaparak devam edeceğim. Bu şekilde. Şurada hafif böyle bir içe doğru kayma var. Onu da yarım trabzanlarla düzelteceğim. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de bu tarafa. 3 tane trabzanla, yani şu ortaya bir tane, birer tane de kenarlarına. Şimdi yapacağım. Gidiyorum oraya. Şimdi burada bir yarım trabzan yapıyorum. Bir tane tam ortaya birleşme yerine yarım trabzan. Bir tane de diğer motifin olduğu yere. Toplam 3 tane yarım trabzan. Bazıları da çakma sık iğne diyor. Nasıl diyorsanız. Sadece birleşme yerlerinde bunu yapıyorum. Gerisini tamamen sık iğne olarak döneceğim. Bu arkada yürüttüğüm ip de kaçıyor. Evet. Bir tane daha göstereyim. Zaten siperlik kısmı çok kolay. Herhalde 7 sıra kadar öreceğim. Bu sırayı sık iğne, üste arttırma yapacağım. Bakın böyle şu kısım tamamen düz oldu. Bir tane daha motifin olduğu yerden göstereyim. Ondan sonra ben tamamlayayım sırayı. Arttırmaları beraber yapalım. Şimdi bakın birleşme yerine geldik. Buraya yarım trabzan yapıyorum. Bir tane ortaya. Ve bir tane de karşı tarafa. Bu şekilde kapatıyoruz. Bütün sırayı örüyoruz böyle. Şimdi ben bu sırayı bitirdim. Sonuna kadar sık iğnemi ördüm. Başladığım yere geldim. Buradan sık iğne örmeye devam ediyorum. Hiç birleştirmeden 4 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5.'yi çift örüyorum. Dört tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 ve 5.'yi çift örüyorum. Bir, 2 3 ve 4. Beşinciyi çift örüyorum. Bu şekilde siperliğini açılışını yapıyoruz. 2 sıra aynı şekilde öreceğim. Sonra da 4 sıra sadece sık iğne öreceğim.
Bunları öreyim ben. Ondan sonra kapanışını yaparız. Aslında bitti şeyimiz. Yapılışı yani. 4 tek bir çift. Bir üst sırada 4 tek bir çift. Ve 4 sırada üstüne tek olarak öreceğiz. Hiç arttırma yapmayacağız. Ve şapkamız böylece bitmiş olacak. Şimdi ben siper kısmını örmeyi bitirdim. Dediğim gibi 2 sıra 4 tek bir çift olarak ördükten sonra gerisini dümdüz ördüm. Bu şekilde geldi. Şimdi bu ütülenince daha da güzel olacak. Döndüm, geldim. Başladığım yerdeyim şu anda. Bunun bitirmesini de birkaç sıra ilmek kaydırma yaparak bitireceğiz. 2-3 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra ipimi çıkarıyorum. Bu aralardan birkaç kere geçirerek evet, artık görünmez oldu birleşen yer. Bakın. Ütülendikten sonra da daha güzel olacak. Bu ipi iğne takıp sonra aralarda kaybederiz. İşte şapkamız bu şekilde oldu. Çok da tatlı bir şapka oldu. Bayıldım ben. İnşallah siz de severek yaparsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.